Sanat gerçeğe yansıtan bir aynadır. Peki aynaya bakan var mı? Resmi güçlerin görünüşte kayıtsız olduğu ve devlet kurumlarının sanatın perde arkasında boş kaldığı bir dünyada bağımsız sanatçının yeri nedir? Nerede ki? O çölde bir arayıcı gibi tek başına savaşıp koşmalı ve belki de hiç kimsenin duymaya cesaret edemediği bir gerçeği sahneye taşımak için her fikrini ortaya koymalı. Peki bu mücadele yoldaşlık olmadan, destek olmadan mümkün müdür? Bağımsız sanat yalnızlıktan doğan bir ürün değil ki. Hiçbir oyun, hiçbir film, hiçbir eser insanların çemberi olmadan hayata geçemez. Basit bir gerçektir bu. Sanat bireyselliği ifade ettiği kadar kolektiftir de. Bağımsız sanatı desteklemek ahlaki bir tercihtir. Çoğunluğun sadece anlamsız eğlencenin peşinde olduğu bir zamanda gerçeği dile getiren sanatı desteklemek bir tercihten daha fazlasıdır. Bu bir tutumdur. Kayıtsızlığa, unutulmaya ve edilgenliğe karşı bir tutum. Eğer sanatın var olması gerektiğine inanıyorsan, eğer hiçbir toplumun sanatsız anlam taşımayacağını biliyorsan hemen bir bütünün parçası ol. Sanat bir kucaklama ister. Ancak sadece okşamak için değil, ayağa kalkmak için. Ne oldu da her şey bu kadar kötüleşti? Serçelerin sesinden neden nefret ediyorum? Beni film ve dizi izlemeye bırakmaya iten şey ne? Ne zamandan beri sinema dergisi almıyorum? Hangi kafe bizi bok bir kahve verdi de beni kafelere gitmekten nefret ettirdi? Ne oldu da tiyatro izlemeye bıraktım? Babamın cenazesinden sonra neden sadece 2 kez mezarını ziyaret ettim? Neden aldığım her kitabı çöpe atmak zorundayım? Ne zamandır herkes başarılı bir iş peşinde? Ne zamandır herkes birlikte başarılı olmaya karar verdi? Benim neden umurumda değil bu lanet olası başarı? Ne oldu da ilk günden beri içinde olduğum televizyon programından çıktım? 3 gündür uyumayan ben ona tokat atacak kadar ne yaptı? Ne oldu da bu kadar fakir olduk? Neden hep fakirdim? Neden konuşmak istemiyorum? Tahran'dan neden sıkıldım? Ne zamandan beri erkekler bu kadar çirkin? Neden bizim yararımıza hiçbir şey değişmiyor, hiçbir şey olmuyor? Neden bütün arkadaşlarım başka ülkede yaşıyor? Neden tırnak yaptırıp kirpik takıyorlar? Neden herkes aynı görünüyor? Ne zamandan beri etrafımdaki dünyaya bakmıyorum? Bugün takipçiye, arkadaşa ya da yakın arkadaşa ihtiyacımız yok. Bu kelimeler başka toplumlarda, başka ülkelerde anlam buluyor. Oysa bizim toplumumuzda bize gereken şey yoldaşlık, sağduyu ve empatidir. It's like it's asking you a question. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. You're so fucking special. I wish I was special.
Pazar günü yapılacak Ekrem İmamoğlu'nun Her şey içime hüzün çökertiyor. Şehir, film, kitaplar, insanlar. Bu sinir sistemimin milyonlarca ince telden oluşan dokusunda şekillenmiş derinlemesine işleyen bir hüzündür. Sabah hüzünlüdür. Öğle hüzünlüdür. İkindi hüzünlüdür. Ve en kötüsü de geceler. Bir keresinde evin yanındaki bahçeden gelen bir cırcır böceğinin sesini duydum ve bu beni birkaç anlığına mutlu etti. Ama sonraki gecelerde o ses kesildi. Bazen çakmak alevinin kokusunu içime çekerim. Bana eski valor lambasını hatırlatır. Hoş bir koku ama sahte. Uzun zamandır ait olduğum zamanın dışında yaşıyorum. Tabii ki eğer param varsa bunların hepsini silikleştirebilirsin. Parayla şehri, zamanı, hatta insanları bile bu yabancılıktan arındırmak mümkün. Yani canın sıkıldığında kuzeydeki küçük evine gitmek için arabanı atlayabilirsin. Tabii ki de ne arabamız var ne de evimiz. Ya da sevdiğin insanları bir araya getirip onlara o kadar para harcarsın ki birkaç saatliğine de olsa seninle öyle bir şekilde ilgileniyorlar ki tüm üzüntülerin kaybolup gidiyor. Ama bizim arkadaşlarımız ki pek de fazla değiller, zamanlarını zenginlerin ortamlarında geçiriyorlar. Ve açıkça ortada olan şey şu ki bu kalp kırıklığı, bu yabancılık hepsi parasızlıktan kaynaklanıyor. Yani şehrin sana iyi davranmamasının sebebi sana sunduğu her zevk için bir sürü para harcaman gerektiğindendir. Şimdi bu yazıyı şu an parası olan ve daha az üzülen kişiler için yazıyorum. Lütfen sıkıldığımda, bunaldığımda, hasta olduğumda veya üzgün olduğumda bana anlıyorum demeyin. Zaman öyle bir şekil almış ki birbirimizi gerçekten anladığımızı gösterebilmek için para harcamamız gerekiyor. Yoksa anlıyorumlar sadece laf kalabalığı oluyor ve hiçbir işe yaramıyor gerçekten. Öldürülüyor ama benim sosyal sınıfım kayıtsız kalıyor. Onun hayatta olması veya ölmüş olması bizim için hiç fark etmiyor. Ne üzüntü ne de sevinç. Çünkü onlarla hiçbir bağımız yok. Öldürülüyor ve ben hala başka meselelerimi düşünüyorum. Mesela öğleden sonraki haplarımı unutmayayım. Gece uyuyabilecek miyim yoksa 2 hap mı almalıyım? Cuma günü çarşıda satış iyi olacak mı? Karımın ihtiyaçlarına dikkat edeyim ve hastalığıma öyle kapılmayayım ki ona karşı sorumluluğumu unutmayayım. Tiyatro işlerimi takip edeyim ve çağrılarımın zamanlamasına dikkat edeyim. Akşamdan sonra depresyonun ağırlığı artınca kendimi yüzeysel ve gündelik şeylerle oyalayayım. Kedilerle oynayayım ki onlar da depresyona girmesin. Ara sıra kitap sayfalar arasında zihnimi meşgul edecek bir şeyler arayayım ki düşüncelere dalmayayım. Haberleri takip etmeyeyim çünkü benim için zehir gibiler ve en önemlisi ölümü büyük zorluklarla inşa ettiğim kendi hayat düzenimi hiçbir şekilde etkilememeli. Onlarla hiçbir bağım yok ki. Ben ruhu ve zihnini paramparça eden dehşet verici olayları unutmaya çalışan bir sosyal sınıfta yaşıyorum. Beni kibirli olmakla suçluyorlar. Onun ölümünü neden sevinçle kutlamadığımı soruyorlar ve onlar gibi kahrolsun demeyi bilmiyorum sanki. Büyümek gerektiğine inanıyorum. Her zaman büyümek zorundayız ve hasta bir toplumda olmanın getirdiği çatık kaşlar, düşmanlık, ön yargı ve gergin hayat beni yıpratıyor. Kan, senin bir sözün vardı, neydi o? Ben tek sevdiğim sözdü o senin sesinden. Hangisi acaba? Hayat, O değil. dost, Sokrates işte ya, Sokrates'ti. insanın onsuz yapabileceği ne çok şey vardır. Bu ay alıntı yok. Çok da fazla bir şey okumadım zaten. Dinledikleriniz arkadaşım Ahmet Safayi'nin böyle küçük küçük yazdığı ve Instagram'da paylaştığı şeyler. Birkaç gün önce onun kendini tamamen yok ettiğini öğrendim. Eşi şöyle bir şey demişti.
Onu hayata tutunmaya çalıştım ama o gitmek istiyordu. Ona çok öfkeliyim. Ya bilmiyorum gerçekten eğer birilerini cezalandırmak için kendini öldürdüyse bilmiyorum, yazmakla, yaratmakla, büyümekle hep yazardı, hep konuşurduk. Bazen de bir şey düşünüyorum, acaba yeteri kadar çabalamadık mı? Ama o kafasını koymuştu, yani böyle gitmek istiyordu. Umarım eğer bir sonraki hayat diye bir şey varsa o oradan onu çok özlediğimizi, onun şikayetlerini, söylenmelerini, paylaştıklarını çok özlediğimizi görüyordur.